Joaquin Phoenix, 1974'te San Juan, Porto Rico'da doğdu. Annesi Erlene, 1968 yılında baba evini terk ederek Kaliforniya'ya taşındı ve daha sonra otostop çekerken Phoenix'in babasıyla tanıştı. 1969 yılında evlendiler. Evlendikten sonra Tanrı'nın Çocukları adlı dini bir tarikata katıldılar. Tarikat, David Berg adında bir vaiz tarafından yönetiliyordu. Vanity Fair'in bildirdiğine göre kendisine Musa diyordu. Phoenix ailesi tarikatın bir parçası oldukları dönemde gezgin bir hayat yaşadılar. Eyaletler ve Latin Amerika arasında gidip geldiler. Ancak bu gidiş gelişler için tarikattan herhangi bir ücret ödenmiyordu. Bu yüzden aile aşırı yoksulluk içinde yaşıyordu. River Phoenix, ailenin Venezuela'daki evini tuvaleti olmayan fare istilasına uğramış bir kulübe olarak tanımladı. Tanrı'nın Çocukları oluşumu tarikattan çok daha derin, çok daha karanlık bir gizli gerçeklik içeriyordu. Gavin Edwards, River Phoenix ve geride bıraktığı Hollywood adlı biyografisine göre tarikat için çocuklarda ensest ve çok erken cinsel deneyimleri teşvik ediyor. Onları yatma vakti dualarından sonra birbirleriyle oynaşmaya davet ediyorlardı diye yazmıştı. Phoenix, küçük bir çocukken yaşadığı deneyimler hakkında hiçbir zaman yorum yapmadı. Ancak ağabeyi River yaptı. Görünüşe göre River ilk cinsel deneyimini 4 yaşındayken yaşamıştı. Ama ben bunu aklımdan çıkardım diye demeç verdi. Zaman içinde aile bu tarikattan soğudu ve 1978'de Amerika Birleşik Devletleri'ne dönerek soyadlarını efsanevi anka kuşundan esinlenerek yeni başlangıçlarını sembolize edecek şekilde soy isimlerini değiştirdiler. Joaquin Phoenix, ailesinin tarikatı terk ettiğinde yalnızca 3 yaşındaydı. Ancak bu, öncesinde travmaya maruz kalmadığı anlamına gelmiyor. Ailelerine maddi destek sağlamak için Joaquin ve kardeşleri sokakta şarkı söyleyip enstrüman çalıyor, ayrıca çeşitli yetenek yarışmalarına katılıyorlardı. Phoenix kardeşleri, anne ve babası büyük umutlarla çocuklarını seçmelere götürüyorlardı. Esquire ile yaptığı bir röportajda Joaquin Phoenix, o sıralarda tüm ailenin katı bir çocuk yok politikasıyla tek yatak odalı bir dairede yaşadıklarını anlattı. Ev sahibi geldiğinde çamaşır makinesinin arkasına saklandığımı hatırlıyorum. Saatlerce orada bekliyordum. Haftada en az 2 kez bozulan bir istasyon vagonuna biner ve hep beraber seçmeler için farklı stüdyolara giderdik dedi. Phoenix ve kardeşleri sonunda Hollywood'un önde gelen çocuk ajanslarından biri olan Iris Burton tarafından keşfedildi ve 5 çocuğa oyunculuk işleri buldu. Çoğunlukla reklamlarda ve televizyon programlarında oynadılar. Phoenix, oyunculuk kariyerine kardeşi River ve kız kardeşi Summer ile birlikte Seven Brides for Seven Brothers gibi dizilerde ve Murder, She Wrote, The Fall Guy ve Hill Street Blues dizilerinin ayrı bölümlerinde rol alarak başladı. Joaquin Phoenix küçüklüğünden beri kardeşleri gibi doğayla ilgili bir ismi olmasını istiyordu. Bu yüzden babasıyla yaprak toplayarak geçirdiği zamandan ilham alarak adının Leaf olması gerektiğine karar verdi. 15 yaşına kadar oyunculuk kariyeri Leaf Phoenix adıyla devam etti. Daha sonra gerçek ismine geri döndü. Bu konuyla ilgili yıllar sonra şu demeci verdi. İsmimi değiştirdim çünkü Amerika'da hiç kimse Joaquin'i telaffuz edemiyordu ve çocukken bundan çok utanıyordum. Ailemdeki tüm çocukların muhteşem isimleri vardı ve bana Joaquin dediler. Bu iyi değil dedim. Ben bile söyleyemiyordum. Oyuncu kariyerine delici mavi gözleri ve hafif asi melek yüzüyle 80'leri büyüleyen kendisinden 4 yaş büyük kardeşi River Phoenix ile birlikte başladı. River Phoenix, Benimle Kal ve Benim Güzel Idaho'm filmleriyle ün kazanmıştı. 5 kardeşin en büyüğüydü. Ayrıca ailenin en çok parlayan yıldızıydı. Ama maalesef 31 Ekim 1993'te River'ın hayatı karanlık ve ani bir sonla bitecekti. Gavin Edwards'ın biyografi kitabına göre, River Los Angeles'taki The Viper Room'da parti yaparken biri ona bir içki uzattı ve "Hey Riv, bunu iç, kendini harika hissettirecek" dedi. Bu bir speedball'du. Adli tabibin raporuna göre ölümcül dozun çok üzerindeydi ve River içer içmez bir şeylerin çok yanlış gittiğini hissetti. Speedball'un korkunç etkilerini azaltmak umuduyla hemen bir sakinleştirici hap yuttu. Ancak bu hamlesi işleri düzeltmek yerine daha da kötüleştirdi. Bayıldığında 19 yaşındaki kardeşi Joaquin yanındaydı. Joaquin aynı zamanda yürek parçalayıcı 911 çağrısını yapan kişiydi. Okay, calm down a little bit, okay? What's the address where you need us? It's Sunset and Larrabee. It's at the Viper Room. Okay, what's the address, sir? Do you know? What's the address to the f***ing club? Okay, sir? Sir, calm down a little bit, okay? I'm sorry, it's my brother. Please come here. How old is he? He's 23. Calm down, okay? If you can't calm down, give the phone to somebody else. No, there's no one else around. Okay. I'm fine. I think he has volume or something. I don't know. Who's with him right now? My sister, the people. Okay, can you talk to her from where you are? She's trying to give him mouth to mouth. Sir, calm down. Tell her not to give mouth to mouth. Don't give him mouth to mouth. You only give mouth to mouth if he's not breathing. What's he doing? Just seems like he's sleeping around. He's sleeping. Okay, that's very normal, okay? Yeah. That's very normal. Sometimes Bayıldıktan 1 saat sonra River'ın öldüğü açıklandı.
Bu deneyim Joaquin'i ciddi şekilde etkiledi ve bunun sonucunda 2,5 yıl oyunculuktan uzak kaldı. Joaquin'i oyunculuğa geri dönmeye ikna eden kişi kardeşi River'dı. Joaquin, geri dönüşü için River'a teşekkür ederken bir film festivalinde şöyle dedi: 15 veya 16 yaşındayken kardeşim River işten eve geldi ve Raging Bull adlı bir filmin VHS kopyası vardı ve beni oturtup izletti ve ertesi gün beni uyandırdı ve tekrar izletti. Ve dedi ki, tekrar oyunculuğa başlayacaksın. Evet, yapacağın şey bu. Özellikle 95 yapımı Sonsuz İhtiras romanının sinema uyarlaması ve 2000 yılında çekilen dönem filmi Düşlerin Efendisi filmlerinde dikkat çekti. Hemen ardından yine 2000 yapımı tarihi destansı film Gladiator'daki Commodus rolüyle uluslararası ilgi gördü ve bu rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterildi. Daha sonra 2005'te müzisyen Johnny Cash'in biyografisi olan Walk the Line filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ı dalında aday gösterildi ve 2012 dram filmi The Master'da alkolik bir 2. Dünya Savaşı gazisi olan Fred Kuer rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Volpi Kupası'nı kazandı. Ekim 2012'de Phoenix, Oscar ödüllerinin saçmalık olduğunu ilan etti. Daha sonra, önceki yorumlarını düzelten ve Oscar'ların birçok hak eden film yapımcısı için önemli bir platform sağladığını kabul eden bir röportaj verdi. 2008 yılında Joaquin Phoenix, James Gray'in Two Lovers filmini çektikten sonra hip hop ve rap müziğe yönelmek için oyunculuk kariyerine son vereceğini duyurdu. Oyuncu fiziksel olarak değişiyor, kilo alıyor, saçını ve sakalını uzatıyordu. Sonradan anlaşıldı ki tüm bunlar reklam amaçlıydı ve hepsi sadece bir aldatmacaydı. Yönetmen Spike Jonze, Esquire ile yaptığı bir röportajda Joaquin Phoenix'in sette her zaman korkak olduğunu ve özgüven eksikliği yaşadığını açıkladı. Nereye gittiğini veya oraya nasıl gideceğini bilmiyor. Bir anın sonucunun ne olduğunu, onu çekene kadar bilmek istemiyor. Bu, Phoenix deneyimli bir oyuncu olmasına rağmen bir sahneyi çekmeyi her zaman çok zor bulduğu anlamına geliyor. Her karakter onun için yeni bir yolculuk. Bu yüzden her seferinde sıfırdan başlıyor. Bu ayrıca Phoenix'in yönetmenlerin rehberliğine oldukça fazla ihtiyacı olduğu anlamı taşıyor. Ünlü aktör 2012'de Independent'a verdiği bir demeçte sette çoğunlukla özgüvenini kaybettiğini, nadiren kendini kontrolde hissettiğini itiraf etti. Phoenix, Walk the Line ile zirveye ulaştı. Fakat bu süreçte medya tarafından incinmiş ve aşağılanmış olduğunu düşünüyordu. Medya çoğunlukla Phoenix hayatındaki travmalar sayesinde bu role kolay adapte olduğunu söylüyordu. Bu konuyla ilgili Phoenix, biliyorsunuz, basın bana bir nevi yas tutan kardeş unvanını yapıştırdı ve ben bunun aksini dile getirmediğim için buna tutunduğum varsayılıyor. Bir karakter için deneyimimden yararlanmam gerekmiyor. Aktörlerin yetenek, hayal gücü veya araştırma özellikleri olmalı. Üçüne de sahibim. Bu yüzden bu yaftalama beni biraz sinirlendiriyor. Çünkü yaptığım işi ve verdiğim emekleri hiçe sayıyor. Bunun olması beni rahatsız ediyor. Özel hayatımda yaşadığım deneyimleri sıçtığımın bir filmi için kullanacağımı ima etmek. Bu beni hasta ediyor diye demeç verdi. IndieWire'ın bildirdiğine göre çocukken muhabirler tarafından travmatize edilmişti ve genellikle onlardan kaçınmayı tercih ediyordu. 2019'da Vanity Fair'e verdiği röportajda Phoenix'e babasının o zamanlar nerede yaşadığı soruldu. Cennette diye yanıtladığında muhabir Costa Rica gibi güzel ve egzotik bir yer olmalı esprisini yaptı. Halbuki Phoenix'in babası 2015'te kanserden ölmüştü ve muhabir bunu bilmiyordu. Phoenix'in yüz ifadesinden pot kırdığını anlayan muhabir, espriden sonra yaşıyor değil mi diye sorduğunda, Phoenix sinirli bir şekilde, yaşıyor mu? Ah harika, hadi onunla konuşalım diye cevapladı. Muhabir ancak o zaman hatasını anladı. Nisan 2005'in başlarında Phoenix, alkol bağımlılığının tedavisi için rehabilitasyona gitti. Her gün içen biri değildim ama yapacak başka bir şeyim, beni aşağı çekecek bir şeyim yoktu. Kendimi iyi hissetmek için alkole yaslanıyordum. Gerçekten de öyleydi, dediği bir demeci oldu. Ben Affleck'in kendisi gibi oyuncu kardeşi Casey Affleck 2003 yılında Joaquin Phoenix'in kardeşi aktris Summer Phoenix ile nişanlanmış ve çiftin 2004'te River adını verdikleri bir oğulları olmuştur. Çift daha sonra 2006'da evlenmiştir. Oyuncunun en sevdiği film Eddie McKay'ın Üvey Kardeşler filmidir. Joaquin vegandır ve bu konuyla ilgili şunları söylemiştir. Çoğu insan et ve süt endüstrisindeki işkence ve cinayetleri gerçekten bilmiyor. Bunun hakkında konuşmak ve gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmak için ahlaki yükümlülüklerimiz var. Çiftliklerdeki, et kaplarının kapaklarındaki, restoranlardaki hayvanların bu mutlu görüntüleriyle o kadar aşılanmış durumdayız ki bu bir yalan. Phoenix, 2006 yılında evinin yakınındaki Hollywood Hills'te araç kullanırken aracını yoldan çıkarıp taklattı. Kazanın fren arızasından kaynaklandığı söylendi. Aracında sıkışmışken yoldan geçen biri benzinin aracın kabinine sızdığını fark edince sigara yakmasını engelledi. Bu iyi kalpli insanın daha sonra efsanevi Alman film yönetmeni Werner Herzog'dan başkası olmadığı ortaya çıktı. Herzog, Phoenix'in arka camını kırarak enkaz halindeki araçtan çıkmasına da yardım etti. Phoenix, 1997 yapımı Inventing the Boots filmindeki rol arkadaşı Liv Tyler ile 1995-1998 yılları arasında birlikte oldu ve 2001-2005 yılları arasında Güney Afrikalı model
Topaz Page Green ile birliktelik yaşadı. Mary Magdalene filmindeki rol arkadaşı Rooney Mara ile 2016'dan beri birlikteydi ve çiftin 2019'un Temmuz ayında nişanlandığı doğrulandı. Bir röportajında Mara'dan bahsederken şunları söyledi. "İnternette baktığım tek kız oydu.